Herkese merhabalar. Yeni bir içerikle birlikteyiz ama ondan önce sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizlerden gelen yorumlar, beğeniler, paylaşımlar, hype'lar ve abonelikleriniz bizlere bu yolda çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Ve aynı şekilde beğenilerinizi, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyoruz. Bugün bence bana sorarsanız çok güzel bir içerik geliyor. Bugünkü içeriğimiz nedir? Yaklaşık 2025 model Tesla Model Y SR aracımla yaklaşık 15.000 kilometre yaptım. Bu 15.000 kilometre sonucunda sizlerden de bu çok soru geliyordu bu konuda. En beğendiğim ve en beğenmediğim özellikler neler? Bu içeriğin özellikle Tesla sahibi olmayıp kafasında soru işareti olan birçok kişi var. Gerek yorumlarda gerek de dışarıda çevremden bana gelen sorular neticesinde birçok kişi var. Bu kişilerin aklındaki sorulara da birer cevap çıkarmasını umut ediyorum. Şimdi şunu belirtmek lazım. Bu 15.000 kilometreye yaklaşırken nasıl bir serüven izledik ve bu çıkarımları yapabildik? Öncelikle bu arabayla Ankara'da şehir içi gündelik kullanım yaptık zaten. Bunu videolardan da biliyorsunuz. Bunun haricinde de Ankara-Ordu gidiş geliş, Ankara-Trabzon gidiş geliş, Trabzon'da yayla, köy, patika serüvenleri ve ayrıca da geçen hafta günübirlik Samsun'a gidip geldim. Bunlardan yola çıkarak deneyimlerimi sizlere aktarmak istiyorum ve bir liste yaptım. Şimdi isterseniz öncelikle en beğenmediğim özelliklerle başlayalım. Negatif gelen özelliklerle, ardından da en beğendiğim özellikleri konuşarak devam edelim. Arka koltuklar için emniyet kemerinin yükseklik ayarı bulunmuyor. Gördüğünüz gibi stabil ve bu sebepten de şu an gördüğünüz gibi boğazımı gayet rahatsız edici bir şekilde duruyor. Koltuğumuzun da biliyorsunuz ki eğimini Tesla'da ayarlayabiliyoruz. Bakın şöyle biraz eğimi değiştireyim ve bununla birlikte kemerin aldığı konumu daha net bir şekilde görebiliriz. Ve bildiğiniz gibi bu araçlarda güvenlik nedeniyle arka kemerin takılması da zorunlu. Aksi halde ötüyor. Ancak bu yükseklik ayarı rahatsız ediciliğinden dolayı birçok kişinin kemeri takmayıp arkasından geçirip bağlayabileceğini de söylemek lazım. Bence en büyük eksik, en büyük kötü özelliklerinden birisine bunu yazabiliriz. Bir diğer sevmediğim özellik ise yolcular için herhangi bir tutamaç yok arabada gördüğünüz gibi. Örneğin ancak buradan tutabiliyorsunuz ve burada da kapı açma düğmesi var. Bence bu da riskli bir olay. Özellikle Tesla'ya alışık olmayan yolcular için. Ve ayrıca belirli bir yaş üstü yolculuk esnasında mutlaka destek almak istiyor gözlemlediğim kadarıyla. Bu da yine bence büyük negatif özelliklerden bir tanesi. Bir diğer hoşuma gitmeyen özellik ise arabayı sürerken sol kolunuzu yaslayabileceğiniz rahat bir alan yok. Şöyle göstereyim size. Arabayı sürüyorsunuz. Şimdi dirseğinizi koymak istediğinizde kolunuz havada kalıyor. Tabii bu benim hoşuma gitmeyen bir özellik. Bu olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir şey değil yine. Şimdi biraz sonra en çok hoşuma giden özelliklerde bahsedeceğim ama Tesla'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi iç hacmi. Her yerde göz var ve oldukça geniş ama hoşuma gitmeyen özelliği ise bu kadar geniş bir iç hacmi olmasına rağmen torpido gözünün bu kadar küçük olması ve işlevselliğinin düşük olması. Şimdi birlikte bakalım. Torpido gözünü ekrandan açıyorum. Gördüğünüz gibi A4 boyutunda elimde bir belge var ve bunu yerleştirmek istediğimde kırıştırmadan yerleştirme şansım yok. Hafif sıkışarak kapanıyor. Oysa bu kadar geniş bir arabada burayı biraz daha geniş, biraz daha büyük yapabilirlermiş. Böylece daha işlevsel olarak torpido gözü kullanılabilirmiş. Şimdi Tesla sahiplerinin bildiği gibi Tesla'da kapı açarken düğmeye basıyoruz arkadaşlar. Standart alışık olduğumuz gibi bir kol çekme durumu yok. Lakin bunu birçok kişi bilmiyor. Ben de aldığım zaman öğrendim zaten. Ve şöyle bir görüntümüz var. Burada düğmemiz var. Bu kapıyı açıyor. Burada ise acil durumlar için bir çekme bölümümüz var. Bu da kapıyı açan yine bir yer. Lakin şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar kapının nasıl açılacağını bilmiyorlar ve her arabaya yeni binen kişiye bunun briefingini vermem gerekiyor. Birçok kişi o acil durum kolundan arabayı kapısını açmaya çalışıyor.
Bence acil durum kolunun orada el altında olmasından ziyade biraz daha gizli veya biraz daha ulaşımı kolay ama tam el altında olmayan bir yerde olması daha iyi olabilirdi. Bu yüzden ben buna yine sevmediğim özelliklere ekleyebilirim. Örneğin arka kapıda bu acil durum kolu aşağıda yer alıyor. Gözün orada yer alıyor. Direkt el altında değil. Ama o da eleştirilebilir. Onu da eleştireyim hatta bu maddede. O da ne kadar pratik tartışılır. Yani denemedim ama bana çok pratik gibi gelmedi. Acil durum kaos anında birisinin oradan hızlıca açması bana çok işlevsel gelmedi. Ama burası da çok güvenli gelmedi el altında olduğu için. Bence bu ikisine farklı bir yer ayarlanması gerekiyor. Bunlar da benim hoşuma gitmeyen özellikler arasında. Şimdi altımızda çok akıllı bir araba var. Lakin Türkiye'de sesli komut sistemi oldukça başarısız, oldukça kötü çalışıyor. İsterseniz hemen deneyelim. Bas bakalım düğmeye. Camı aç. Gördüğünüz gibi camı aç dedik. Kamp modu şu anda kullanılamıyor diyor. Alakasız şekilde. Bu eksi bir özellik. Yani bence çok basit bir şekilde bunu çözebilirler bir güncellemeyle ama şu an için kötü durumda. Tabi burada belirtmek lazım, yapay zeka desteği de gelecekmiş arabaya. Grok veya işte DeepSeek tarzında iki yapay zekayı kullanma planları var. Bunların gelmesiyle beraber belki de çözülecektir. Zaman içinde bunu göreceğiz. Diğer garip bir özellik ise hoşuma gitmeyen araçtaki ESP'nin devreye girme durumu. Yani şöyle yokuşlarda falan gaza bastığımda ESP devreye giriyor. Bu normal. Lakin ESP devreye girince garip bir gırt diye garip bir ses geliyor. Bunu da daha önce hiçbir araçta böyle deneyimlemediğim için bana farklı ve olumsuz bir özellik olarak karşıma çıkıyor. Hoşuma gitmeyen bir diğer özellik ise Tesla araçlarda V12 özelliğinin olmaması. Bu kadar elektrikli arabanın inovatif bir markası olup diğer markalarda yer alan bu özelliği kendi araçlarında kullanmaması beni üzen özelliklerden birisi. Lakin bununla ilgili de şunu belirtmek lazım. Yeni çıkacak olan performans kasa modellerinde V12 özelliğinin aparatının geleceği şu an söylenmekte. Bunu da göreceğiz. Peki V12 ne? V12 dediğimiz şey de şu. Aracımızdan normal elektronik cihazları kullanabilecek şekilde güç alabilmek. Bir aparat bağlayarak normal priz şeklinde aracımızın bataryasından güç alıp elektronik cihazlarımızı kullanabilmemiz. Bunun özellikle kampçıların, mangalcıların çok işine yarayabilecek bir özellik. Ayrıca afet durumlarında, mahsur kaldığınız bir durumda bu özellik yine çok hayat kurtarıcı olabilir. Bir diğer hoşuma gitmeyen özellik ise şu, bazı rakip markalarda yer alan ancak Tesla'nın bu modelinde yer almayan bir özellik. Bu da aracın içinde priz yer alması. Bazı markalarda arka koltukta aşağıda normal bildiğimiz ev tipi priz yer alıyor ve bu sayede laptoplarınızı ve diğer cihazlarınızı bağlayıp aracın içinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi birçoğunuzun şunu dediğini tahmin edebiliyorum. Arkada zaten USB-C çıkışı var ve yeni laptoplar zaten USB-C ile şarj olabiliyor. Çok doğru. Lakin yine de böyle bir priz yer alması işimize yarayacaktır. Ne için bağlayacağımız hiç belli olmaz. Her an işimize yarayabilir. Olmazsa olmaz değil ama bir diğer hoşuma gitmeyen özellik ise arabanın içinden bagaja erişimin olmaması. Bazı araçlarda bildiğiniz gibi buradan bagaja erişebiliyorsunuz. Özellikle bunun asıl amacı uzun bir obje koyduğunuzda buradan uzatarak yerleştirebilmeniz. Evet, Tesla'nın bagajı oldukça büyük. Buna ihtiyaç duymayacaksınızdır ama yolculuk esnasında bir şey almak istediğinizde buradan erişebilmek bence oldukça güzel olabilirdi. Lakin böyle bir şansımız bu modelde yer almıyor. Hoşuma gitmeyen özelliklerden bir diğeri ise kafalıkların sert olması. Koltuk olarak gayet bana konforlu geliyor bu deri koltuklar ancak kafalıklar sert geliyor. Tabii bu kişiye göre değişebilecek bir şey olduğu için buna direkt negatif bir yorum yapmak istemiyorum ama benim hoşuma gitmeyen özelliklerden bir tanesi. Şimdi de isterseniz en hoşuma giden özelliklerden size bahsedeyim. Öncelikli olarak LFP bir bataryaya sahip olmasına rağmen NMC bir batarya performansında şarj hızı alması benim en çok hoşuma giden özellik oldu.
Yaklaşık 185 kW'lık bir hızı gördüm şarj istasyonunda ve rakiplerinin 110, 100, 90 gibi rakamlarda gezdiğini düşündüğümüzde bu bence çok güzel bir değer. Tabii bu şarj alma hızı aracın şarjının yüzde kaç olduğu, şarj istasyonunun ne kadar yoğun olduğu, ne kadar güçlü olduğu, hava sıcaklığının kaç derece olduğuna bağlı olarak değişebiliyor. Maksimum olarak biz 186'yı gördük. Eğer siz daha yüksek bir değer gördüyseniz bunu yorumlarda belirtirseniz ben de öğrenmiş olurum. Tesla Model Y'lerin bana sorarsanız yine en güzel özelliklerinden bir tanesi aracın bagaj hacmi ve iç hacmi. Bildiğiniz gibi Model Y C segment bir otomobil olarak geçmekte ama D segment araçlardan daha büyük bir bagaj hacmi bize sunmakta. Hem arka bagajının oldukça büyük olması hem önde frunk dediğimiz ön bagajının yer alması ve ön bagajda gider olması nedeniyle orayı yıkayabilmemiz ve işlevsel bir şekilde kullanabilmemiz oldukça hoşuma gidiyor. İç hacme geçtiğimizde ise biz Trabzon'dan Ankara'ya dönerken 5 kişi, 5 yetişkin olarak döndük ve oldukça rahat bir yolculuk yaptığımızı belirtmem lazım. Ve şu an ekrana getireceğim. Bu yolculukta da arkayı nasıl yüklediğimizi görüyorsunuz. Hem bavullarımız hem de köyden getireceğimiz şeylerle bagajı ağzına kadar yükledik. Normal bir otomobille bu kadar yükleme yapmak oldukça zor. Bir diğer güzel özellik ise Model Y bildiğiniz gibi C segment geniş bir araba ama tasarımı spor bir araba tasarımında ve her yaşa hitap ediyor. Yani 18 yaşındaki bir genç sürdüğünde spor araba sürüyor gibi hissedebilirken daha erişkin bir birey daha oturaklı bir araba gibi düşünebiliyor. Ve bunun beraberinde gelen benim hoşuma giden özellik ise arka bagajın camla birlikte açılması, yani fastback bir şekilde açılması. Bunu da şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi bagaj camla birlikte açılıyor. Bu hem oldukça estetik duruyor hem de yükleme olarak işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Tabii aynı zamanda bu bagajın ne kadar açılacağı yüksekliğinin ayarlayabildiğini de hatırlatmamda fayda var. Otomatik olarak da kapanabiliyor. Camların çıtasız olması aynı şekilde oldukça estetik ve sportif bir görüntü kazandırıyor ve benim oldukça hoşuma gidiyor. Tabii bu tasarım aynı zamanda çok düşük bir sürtünme katsayısını bize beraberinde getiriyor ve bu sayede de tüketimin oldukça düşebildiğini ve verimli bir sürüş yakalayabildiğinizi belirtmem lazım. Biz şehir içi tüketim testinde yaklaşık 470 kilometreyi görmüştük. Ve anlık tüketim olarak yaklaşık 11 kW'lara aracın tüketimini düşürebildiğimizi belirtmem lazım. Ama bu da tabii hava durumuna, klimaya, şuna buna birçok değişkene bağlı olarak değişebiliyor. Şimdi hoşuma giden özelliklere devam ederken altınızda bir Tesla varsa teknolojiyi sonuna kadar kullandığınızın farkında olmanız gerekiyor. Çünkü arabada şurada gördüğünüz gibi 3 adet kamera bulunurken aynı zamanda sinyalin orada birer kamera bulunuyor. Aynı zamanda B sütunlarında kamera bulunuyor. Aynı zamanda arkada kamera bulunuyor ve bununla bitmiyor. Bir de sizin kullanabileceğiniz önde plakanın orada bir kameramız daha bulunuyor. Yani araba tamamen kameralarla donatılmış vaziyette ve bu kameraların görüntü kalitesi, size aktarılan görüntüleri olan kameraların görüntü kalitesinin HV4 dediğimiz Hardware 4 olan bu modellerde oldukça yüksek kalitede olduğunu belirtmem lazım. HV4'te kafanızı karıştırmayayım. O da şu: bu modellerin hepsi zaten HV4 kalitesinde geliyor. Legacy dediğimiz bir önceki kasa tipinde ise son çıkanlar HV4, daha öncekiler HV3 olarak, yani biraz daha görüntü kalitesi düşük kameralarla birlikte karşımıza çıkıyor. Güzel özelliklerden bir diğeri ise arkada bağımsız bir ekran yer alması ve bunun şoförden bağımsız olarak Netflix gibi uygulamaları, YouTube gibi uygulamaları açabilmeniz, kulaklık bağlayabilmeniz bu sayede arka yolcunun uzun seyahatlerde özellikle oldukça güzel bir yolculuk deneyimi yaşamasına olanak sağlıyor. Bu arabanın en güzel özelliklerinden birisi ses izolasyonu. Çift cam kullanılıyor camlarda. Ve bildiğiniz gibi elektrikli araba olduğu için herhangi bir motor sesi yok. Şu an 100 km/saat hızla
şehirler arası bir yolda gidiyoruz. Biraz önce de taş çarptı, şansımıza sesi gelmiştir. Gördüğünüz gibi herhangi bir ses yok. Çok temiz. Şu an camı açıyorum, bakın. Evet, ne rüzgar sesi, ne motor sesi. Biraz da sessiz bir lastik alırsanız ses konusunda izolasyon oldukça başarılı. Sinyal verdiğim zaman Tesla aracımda bildiğiniz gibi normalde yan aynalardan bakabiliyoruz. Ancak yan aynalarda kör nokta olma ihtimali olabiliyor. Mesela şimdi sola sinyal veriyorum ve gördüğünüz gibi kamera var ve dibimde araba var. Aynaya baktığım zaman o arabayı görmüyorum ama kameramdan görüyorum. Yani bu da ne demek oluyor? Yan sinyal verdiğimiz zaman yan kameraların aktif olması, araçta yan kameralar olması bence mükemmel bir özellik. Mümkün oldukça teknolojinin artık hayatımıza entegre olması gerektiğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Ayrıca kameralarda kör nokta uyarısının olması ve kamerada kör nokta uyarısına ek olarak sütunda da kör nokta uyarısı olması dikkati arttıran ve güvenlik önlemlerini arttıran çok güzel bir özellik. Bu araçta da en güzel özelliklerden bir tanesi dediğimiz gibi entegre kamera sistemleri. Yine hoşuma giden özelliklerden, ya daha doğrusu arabayla ilgili hoşuma giden birçok özellik var ama böyle en dikkat çekicileri, en farklıları size aktarmaya çalışıyorum ki hani araç sahibi olmayanlar için bir deneyim yaratsın diye. Şimdi Tesla'yı Tesla yapan şeylerden birisi tabii ki de akıllı bir cihaz olması ve mobil uygulaması. Mobil uygulama üzerinden aracın kameralarını kontrol edebiliyorsunuz. Aracı megafon olarak kullanabiliyorsunuz. Konumuna bakabiliyorsunuz. Arabayı park ettiniz, nereye park ettim derdi yok. Direkt oradan konuma bakabiliyorsunuz. Kapıları, camları açıp kapatabiliyorsunuz ki ben anahtar taşımıyorum. O kadar büyük bir rahatlık. Saatimi de eşleştirdim. Apple Watch akıllı saatimi. Onun haricinde arabayı serinletme, ısıtma, soğutma, istediğiniz dereceye getirme gibi özellikleri var. Yani bu uzaktan erişim olayına alıştığınız zaman bunun olmayan arabalar gerçekten çok geri kalmış, 30 yıl öncesinde kalmış gibi bir his yaratıyor size. En güzel özelliklerden birisi bu akıllı cihaz olması, tam anlamıyla akıllı bir cihaz olması. Zaten içinde bildiğiniz gibi bir bilgisayar var ve bu bilgisayarın dokunmatik hissi, hızı, kararlılığı gerçekten aşırı etkileyici. Şuna bakın, herhangi bir gecikme yok, anında algılıyor. Ve bu ekran üstünden de birçok şey yapabiliyorsunuz. Ekranın görüntü kalitesi de oldukça yüksek. Gerçekten Tesla'yı Tesla yapan en önemli şey akıllı bir cihaz olması. Şimdi yine hem artı hem eksi olan bir özelliği söyleyeceğim. Şimdi öncelikle otonom sürüş var arabada bildiğiniz gibi. Bu otonom sürüş artı diğer markalara göre oldukça iyi durumda. Adaptif hız, şerit ortalama ve işte alacağınız pakete göre ekstra birçok özellik daha eklenebiliyor. Burada eksi vereceğim nokta şu olacak. Özellikle şehir trafiğinde ilerlerken motosikletler biliyorsunuz Türkiye'de şu an bir motor terörü var. Şeritlerin arasından, arabaların arasından geçip şeride fırlıyor. Araç da bunu algıladığı zaman, motorun sizin şeridinize girdiğini algıladığı zaman çok sert bir şekilde fren yapıyor. Arkada da takip mesafesini korumayan birisi olursa kaza yapmanız olası. Ayrıca şunu da ekleyebilirim otonom sürüş için. Kararlılığında bazen sorun olabiliyor. Yani bazen çok güzel giderken bazen çok sert ivmelenme, çok sert frenlemeler yapabiliyor. Bunun neye göre değiştiğini de bilmiyorum. Yani burada hem artı hem eksileri diyebileceğim şey araçtaki otonom sürüş. Ama bu otonom sürüş benim sürüş konforumu özellikle mesai çıkışında Ankara trafiğinde çok arttırdığını ve beni rahatlattığını söylemem lazım. Gördüğünüz gibi mesai çıkışı Eskişehir yolu, Ankara'da Eskişehir yolunda trafikteyim şu an. Ve araç otonom sürüş modu aktif. Öndekine göre hızını ayarlıyor, adaptif hız. Ayrıca şeritleri algılayarak, onu ortalayarak da şeridi takip ediyor. Bu çok güzel bir özellik. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir gaz, fren, pedalla işim yok. Direksiyona da sadece şöyle zorunluluktan dokunuyorum. Kafam oldukça rahat.
ve beni yormuyor. Şimdi söyleyeceğim şey ise hem hoşuma giden hem hoşuma gitmeyen bir özellik. Şimdi öncelikle Model Y'lerde şu an standart olarak bir cam tavanımız var bildiğiniz gibi. Yeni çıkacak ucuz versiyonda bunu kaldırıyorlar ama şu anki versiyonların hepsinde bir cam tavan var. Ve bu cam tavan oldukça estetik ve ferahlık katan bir öğe araba için. Lakin bu sene çok sıcak bir yaz geçirdik ve 40-45 dereceler Ankara'da biz hissettik ki Antalya'yı ve daha yazlık yerleri düşünmek istemiyorum. Bu sıcakta da bu cam tavan oldukça rahatsız edici oldu. Hem içerinin ısınması bakımından bununla ilgili bir videom var, yukarıdan erişebilirsiniz. Hem de sürerken güneş ışınlarının gelişi bakımından oldukça rahatsız ediciydi. Peki benim eleştirdiğim nokta ne? Cam tavanın olması oldukça güzel bana sorarsanız. Ama cam tavana herhangi bir perde konmaması çok ama çok büyük bir eksiklik. Özellikle şu an Audi'lerin ve Mercedes'lerin yeni kullandığı elektrostatik perde sistemi bence bu arabada olsaydı şıklığından ve işlevselliğinden oldukça hoşumuza gidecekti. Tadından da geçilmeyecekti. O yüzden tavan perdesinin olmaması bence kötü olmuş. Model Y kaslı bir araba, oldukça büyük bir araba. Lakin sürüşü de oldukça bir o kadar kolay bir araba. Biraz alışmanız gerekiyor eğer hiç Tesla kullanmadıysanız, elektrikli kullanmadıysanız. Onda nedeni hani fazla elektronik cihaz üstüne kurulu olmasından kaynaklı. Ama alıştığınız zaman sürüş oldukça pratik. Hani tek şeyi hani küçük bir arabadan geçtiyseniz biraz büyük olması sizi başta zorlayabilir park ederken vesaire. Ama pratik bir araba. Şimdi gelelim en çok merak edilen konulardan bir diğerine, konfor konusu. Şimdi Legacy kasa kullanan, yani bir önceki o diğer tasarımlı kasayı kullanan arkadaşlardan bildiğiniz gibi konforu onda biraz daha düşüktü. Süspansiyonlar oldukça sertti. Lakin bu yeni kasayla birlikte süspansiyonların çok daha yumuşak ve konforlu olduğunu belirtmem lazım. Hatta yani konforlu derken eskiye göre olarak yorumlamayalım. Bence gayet konforlu bir araba. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde acil bir durum için Ankara'dan şarja marja bakmadan çantamı atıp Samsun'a gitmem gerekti. Ve hatta sabah 8'de yola çıktık. Samsun'a gittik. 1-2 saat durduk ve anında geri dönüş yoluna çıktık. Günübirlik. Gece de buradaydık. Ben ve 2 arkadaşım yoldaydık ve yolculuk sonunda hani aldığım yorumlar şuydu: ne kadar rahat bir arabaymış, sürmesi ayrı konforlu, yolculuğu ayrı konforlu, hatta içeride de yer değiştirdik özellikle. En çok da beğenilen nokta sağ arka koltuk oldu. Hem diz mesafesi hem konfor bakımından. Arkadaşımın dediği şey, ne kilometreler beni yordu, ne saatlerdir yoldayız ama farkındayım. Gerçekten güzel arabaymış, etkilendim, ben de bir araştıracağım dedi kendisi. O yüzden konfor sizi merak ettirmesin, iç hacmi merak ettirmesin. Gerçekten beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Oldukça konforlu. Hani diğer korkulan bir noktaya değinmek gerekirse, hani çantayı aldım yola çıktım dedim ya, gerçekten öyle. Şarja bakmadan yola çıktık ve Samsun'a giderken birçok şarj istasyonu vardı. Aracın zaten şarj alma hızı gayet memnun edici. Bu yol güzergahı üstünde yüksek hızlı birçok şarj istasyonu vardı. Oradan şarj ederken hiçbir sorun yaşamadım. Güzel bir deneyim, yolculuk deneyimi benim için oldu. Eğer Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız zaten herhangi bir şarj sorununuz olmayacaktır. Onun haricinde şehirler arası yolda da hani bir oturuyorum 5 saat araba sürüyorum demiyorsanız yine bence şarj konusunda bir sorun yaşamayacaksınız. Alıştıktan sonra zaten şarj işi size bir yük değil, bir dinlenme, hatta bir keyif verici bir olay dönüşebiliyor. Yani şöyle bir olay da var, ona da değinebiliriz. Şarj istasyonlarında farklı bir sosyalleşme alanı diyebilirim. Özellikle Tesla'ya falan giderseniz istasyona mutlaka birileriyle muhabbet başlıyor, tanışıyorsunuz. Biri sizden yardım istiyor, siz birinden yardım istiyorsunuz. Derken böyle hani olumsuz gibi de gözüküyor biraz ama farklı bir dünyası var onun da, keyifli bir yanı var. O konuya da öyle değinebiliriz. Bizim Tesla'yı tercih ederken en büyük tercih etme nedenlerimizden birisi de aracın sürekli bir güncelleme alması ve yenilenmesi. Yani biliyorsunuz birçok marka ben arabamı sattım, gerisi beni ilgilendirmiyor kafasında. Hani görüyoruz, adam sıfır araba alıyor, hasarlı çıkıyor, ona bile müdahale etmeye tenezzül etmiyorlar. Ama Tesla'da güncellemelerle zaten bir ekran üstünden, yazılım üstünden tüm arabanın sistemi işliyor. Arabanız sürekli yenileniyor.
Sürekli bir özellik geliyor. İşte mesela geçen gün bir güncelleme geldi. Aracın iç ambiyans aydınlatması ritme göre yanıp sönme özelliği geldi. İşte Legacy dediğimiz o önceki kasada farlara güncelleme geldi yıllar sonra. Bir anda insanlar şaşkınlıkla karşıladı. Tesla'da bu tip şeyler olabiliyor. Bu güzel bir olay ki bence bunların bir listeleri var. Bir anda vermiyorlar, yavaş yavaş güncelleye. Bu da bir satış politikası. Müşteri memnuniyeti için. Ondan sonra yedek parça fiyatlarının belli olması ve gözüktüğü kadar da pahalı olmaması da çok bir etkileyici unsur. Yani mesela bir elektrikli aracın temeli nedir? Bataryasıdır, değil mi? Çok parça yok zaten bildiğimiz içten yanmalı motorlar gibi. Batarya fiyatı aracın yaklaşık 400 bin lira. Ki bu bataryayı da hani hasar kaza olayına girişmiyorum. Sadece şey olarak yorumlamam gerekirse hani ömrü bitti, pil döngüsü bitti olarak yorumlamam gerekirse zaten bitirmek çok zor. Kaç 100 bin kilometre yapacaksınız ki bitecek ve bittikten sonra da şu anki fiyatı yaklaşık 400 bin lira. Bu ne demek? Yani 3 tane iPhone'a yeni bir araba alıyorsunuz demek. Oysa hani dışarıdan da o ucuz izlenimini de çizmiyor araba. Yani Tesla'm var dediğinizde veya işte birisi gördüğü zaman sanki 5 milyonluk, 6 milyonluk bir arabaya biniyormuşsunuz gibi yaklaşıyorlar. Oysa bir Egea ile bir Megane'la başa baş fiyatı olan bir araba ve parçaları da bu denli, bazı parçaları ucuz, bazı parçaları da hani piyasa denginde, pahalı olmayan diyebiliriz. Ve bunu da şeffaf bir şekilde kataloglarda sunulması. Bence bu da çok önemli bir özellik. Hani burada da eleştireceğimiz nokta ne olabilir? Tesla'nın servis ağının gelişmesi gerekiyor. Hani ben Ankara'dayım, okey, servis bana yakın ama Türkiye'de 81 il var ve siz her yere satış yapmak istiyorsunuz. Hem servis ağının hem de şarj istasyonunun, kendi şarj istasyonunun altyapı sisteminin gelişmesi gerekiyor. İlgi odağı olan, bu kadar satış yakalayan bir markanın da aynı zamanda altyapıya da çok hızlı ve yoğun bir şekilde yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda en çok satan elektrikli araba oldu. Geçtiğimiz ayda, sanırım şu an Ekim'deyiz, Ağustos ayında en çok satan araba oldu. Yani piyasaya çıkardıkları, satışa çıkardıkları her arabayı satıyorlar. Bugün 20 binlik bir stok çıkartsalar hepsini elden çıkarabilecek bir potansiyel gösteriyorlar ki bu bambaşka bir boyut. Bu ne demektir? Bu şu demek: Tesla Türkiye'ye yatırım yaparsa, aynı zamanda üretime devam ederse Türkiye piyasasını çok rahat bir şekilde ele geçirebilir ve kontrol edebilir. Hani Türkiye piyasasını gerçekten ele geçirmek isterler mi? Kâr marjı oranı nedir? Bir fikrim yok ama bu kadar ilgi gördüğü bir yerde de bence bir karşılık bulması, yatırımlara devam etmesi oldukça uygun olur ve güzel olur. Onun haricinde bakım maliyeti var. Elektrikli arabalarda çok bakım olayı yok aslında ama işte bazı markalarda işte 15 bin bakımı, 10 bin bakımı adı altında işte laf ola beri gele para kazanmak için yöntemler uygulanıyor. Tesla'da böyle bir bakım maliyetiniz de yok. Ayrıca elektrikli araba olmasından dolayı diskin, balatanın ömrü çok daha uzun. Daha az parça var, daha az masraf çıkarıyor ve daha işlevsel. Yani o yüzden biz tercih ederken bunların hepsi bizim için birer etkendi. Ve şu an tüm videoyu özetlemek gerekirse aldığımızdan memnun muyuz? Ben çok memnunum. Hem konforlu hem performanslı. Hatta performans deyince şeye değinmek lazım. Bazı elektrikli arabalarda kademeli bir güç aktarımı oluyor. Siz gaza bastığınız zaman yavaş yavaş böyle size ivmeyi veriyor. Ama Tesla'da sizi anında yapıştırabiliyor. Kontrol tamamen sizde. Bu da çok güzel, keyif verici bir özellik. Hani bendeki 160 kW'lık SR model 0-100 7 küsur saniye. Ben bu kadar keyif alıyorum. Demek ki bir long range veya performans sürsem şok içinde kalacağım veya yolcular gerçekten ne oluyoruz diyecek. Ferrari'den daha güçlü arabalar yani şöyle baktığımızda. O bakımdan da memnun edici. Gittiğim yerde hem insanların ilgisini çeken, hem konforlu, hem performanslı, hem de maliyeti düşük bir araba olarak bence her şeyi içinde barındıran bir araba. O yüzden de almayı düşünenlere, kafasında soru işaretleri olanlara ben gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Şu anki rakiplerini de düşününce. İzlemeyenler için bu arada kanalımda cam tavan incelemesinden tutun, arabanın ayrıntılı detaylı incelemesine, uzun yol deneyimine, şehir içi deneyimine kadar birçok video da var.
Ayrıca araç sahipleri deneyimlerini, memnun olduklarını ve memnun olmadıklarını yorumlarda yazarlarsa, araç sahibi olmayanlar da merak ettiklerini yazarlarsa güzel bir etkileşim içinde yorumlarda buluşup soru işaretlerini giderebiliriz. Onun haricinde de kanalımı takip eder, videoyu beğenir. Ayrıca videoyu da hype diye bir şey var şu an. Yeni gelen bildiğiniz gibi bir özellik var. Hype'larsanız çok mutlu olurum. Sizin bu destekleriniz benim bu videoları, içerikleri hazırlarkenki motivasyonumu çok etkiliyor. Ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.